Merhabalar dostlarım. Yeni bir güne başlıyoruz. Bugün 20 Aralık Salı. Umarım güzel bir pazartesi geçirmişsinizdir. Hepimizin gönlüne göre işleri yolunda, sağlığı yerinde, parası cebinde güzel günler olmuştur ve olacak inşallah diliyorum. Evet sevgili dostlarım, bugün ay Akrep Burcu'nda ve çarşamba sabahına kadar Akrep Burcu'nda da seyahatine devam edecek. Ve güzel bir gündeyiz. Bugün ayın Merkür'le, Mars'ın Şiron'la, Venüs'ün Kuzey düğümle, ayın Neptün'le, Venüs'ün Ay'la harika açıları var. Say bitmiyor. Elbette ki Uranüs'ün ve Venüs'ün de üçgeninin yaklaştığı günlere doğru gidiyoruz biliyorsunuz. 2 gün sonra kesinleşecekler. Perşembe günü, ancak onun etkileri de mutlaka bir şekilde hayatımızda devrede olabilir. Dün de bahsetmiştim, hayatımızda sürprizler olabilir. Ufak sürprizler, daha sonrasında beklenmedik böyle gerçekten heyecan yaratacak gelişmeler getirebilir hayatımıza. Evet, bir yeni ay önümüzde Oğlak Burcu'nda, artık kışa başlıyoruz resmi olarak Güneş'in Oğlak Burcu'na geçmesiyle ve yeni ay videom yayında. Burçlarınıza göre de anlattım. Lütfen izleyin arkadaşlar, izletmeye çalışın da diyorum. Ve bugün güzel açılarımız var dedim. Hemen başlıyorum. Maddi, ekonomik şartlar, para, bütçeler, finansal konular gündemimizde olacak. Ödemeler kısmı. Dün de bahsetmiştim, asgari ücretle ilgili konular ve ona bağlı diğer ücret artışları olsun devlet tarafından. Evet, bütçeler bugün konuşuluyormuş. Yarın sanırım açıklanacak artık. Bakalım neler gelecek, kime neler düşecek. En azından nispeten de olsa mutlaka tabii ki faydası olacaktır. Hem tüketicilere, çalışanlara, işte esnafımıza, topluca tabii ki bir zincir oluşacak. Biraz piyasaya böyle para akınca hepimize de belli bir maddi olarak da rahatlama getirecek illaki diyorum. Evet sevgili dostlar, bugün sırasıyla aslında saatleri vereceğim şimdi. Dikkat etmemiz gereken öncelikle bazı saatlerim var. Sabahın ilk saatlerinde Ay Akrep Burcu'nda, Uranüs'ün karşısından geçecek sabah 8 ve 9 aralığında. Bunlar biraz ani gelişecek konular olacak çünkü düğümlerin de karşısından geçecek yine sabaha karşı. Bunlar ne olacak? Tabii ki ekonomik aslında şartları ilgilendiren finansal konular. Zaman zaman bir takım sosyal çevremizde olan atışmalar, gerginlikler, orada agresyonun yükseleceği veya sivri böyle çıkışların, konuşmaların olabileceği durumlar da olabilir. Malum Mars nerede? İkizlerde. Sosyal platformlar, yakın çevremizde olan ilişkilerimize böyle biraz karışıklıklar, dedikodular bilmem ne falan böyle tabii ki agresyonu arttırabilir. Çünkü Ay'da Akrep Burcu'nda düşündüğünü direkt söyleyen bir pozisyonda, onlara dikkat edin. Gelelim günün güzel açılarına. Yine Venüs'ün kuzey düğümle sabah 5-6 sıralarında bir üçgeni var. Bunlar kadersel güzel gelişmeler getirir arkadaşlar. Oğlak Burcu'nda Venüs 12-13 derecelerde, eğer bir Oğlak Burcu'nda işte su veya toprak gruplarında yerleşiminiz varsa mutlaka bu olumlu etkiden bazı konularda yeteri kadar tatmin edici gelişmeler yaşanabilir. Diğer bir güzel açım Mars'ın Şiron'la destekleyen, eğer ki yeteri kadar katkıda bulunabilirsen bir uzlaşma sağlayıcı, aslında bir tedavi edici bir açı bu arkadaşlar. Sağlık getirebilir, şifalanma getirebilir. Bunlar hem duygusal hem de maddi, fiziksel olarak da yani görünür şekilde de bazı iyileşmeler yaşatabilir. Diğer bir açım saat tam 13.57-14.57. Bakın ayın Merkür'le uyumlu bir açısı var. Gerçekten çok ciddi görüşme, konuşma varsa bugün lütfen tam da bu saati kullanın. Biraz sonra vereceğim hani bize şans getiren her gün klasik verdiğim saatlere de eğer denk geliyorsa işte şahane olur. Söyleyebilirim bunu. Mesela bir para talebin var, bankayla bir işin var, resmi kurum veya kuruluşlarla ilgili bir takım başvurularınız var. İşte tam bu saati gerçekten bence olumlu şekilde değerlendirin. Diğer bir saatim akşam 18.41-19.41 ayın Satürn'e bir karesi var. Bu bir aslında durduran bir açı.
Evet, bazen engeller getirir. Olmadık yerde böyle iç karartıcı durumlar meydana getirir ama bunun sebebi vardır. Aslına bakarsanız görmediğimiz, atladığımız, bazen hani hepimiz hep kendimizi haklı zannederiz, haklı görürüz. Ve dolayısıyla da işte nereden şimdi bu çıktı böyle, işte öyle olmayacaktı falan filan gibi yakınırız. Aslında hiç de öyle değil bugünkü açı. Kendimize bir durup bakmalıyız. Öyle bir gelişme olabilir ki mesela örnek göstereceğim, aile içindeki bireylerle aramızda diğer maddi konuları çözmeye çalışıyoruz ya da üçüncü kişilerin araya girmesinden dolayı bir takım engellerle karşılaştık. Aslında bunları engel olarak görmemeliyiz. Orada bir sorun vardır, bir durmamız gerekiyordur ve burada bazı konuları biraz daha böyle bekletmek gerekiyor, icap edebilir. İşte böyle bir açı bu. Evet, gelelim günün son ama en güzel açısına. Gece akşam saatleri 21-22 arasında Ay Neptün üçgeni var. Evet arkadaşlar, dilek, evet niyet, dua, meditasyon, Rabbimle aramızda kurduğumuz bağlantı, iyi dilekler, birilerine yardım etmek. Yani direkt Ay Neptün üçgeni var. Çok ilahi bir açı bu. Maddi, manevi, sanatsal, ruhsal anlamda gerçekten tatmin edicidir. Gönlümüzü hoş tutacak bazı güzel böyle gelişmeler yakalanabilir. Aşkla da çok ilgilidir. Romantizmle çok ilgilidir. Gerçekten romantik bir akşam olabilir. Sevenler için, işte böyle aşık olanlar için duygusal bağların aralarında güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Hakikaten çok muhteşem bir açı. Aslında ben bunu şey gibi görüyorum. Hep bu açıyı gördüğümde böyle bir kuş düşünün. Hani kuşun kanatları var. İstediği yere gidip uçabiliyor. Yani insanlardan bağımsız böyle bir özelliği var biliyorsunuz kuşların. Sanki bu açıyı görünce hep aklıma öyle bir şey geliyor benim. Hani kuş olup uçsam derler ya, böyle kuş olup gerçekten istediğin yere gönlünle gerçekten inanarak yaptığında uçabileceğin, öyle bir Mevlam'a yaklaşabileceğimiz bir açı aslına bakarsanız. Yani bilmiyorum, herkes kendine göre değerlendirir. Neptün bizim hayallerimiz, ideallerimiz, ondan sonra iyilikle ilgilidir. Maneviyatla çok ilgili. Tabii manevi duygularımız, manevi değerlerimizi çok öne çıkaracak. Dualarımızın kabul olabileceği de yine ilham perilerinin aslında böyle, evet, ilham perilerinin de geldiği çok güzel bir açıdır. Gerçekten böyle hiç gereksiz yere böyle bir mutluluk içinde olma olasılığı da var. Çok güzel bir akşam. Evet sevgili dostlar, şimdi bugünün bizim için her gün verdiğim o önemli saatlerimize bakıyoruz. Hemen notlarımın arasında telefonumdan. Evet, 20 Aralık Salı. Sabah 09.41-10.30 arası gayet de güzel bir açı, sürprizler getirebilir. Sevimli küçük sürprizler olabilir bunlar. Haberler alabiliriz. Yakın çevremizden mesela Venüs'e bakıyorum şu anda 3. evde. Böyle daha öncesi olan konuları bir daha konuşmak için gayet güzel planlayabilirsiniz. İkinci saatim 15-19-16.07 arasında Ay ve Merkür'ün tam olarak birbirlerine uyumlu açı yaptığı zaman dilimi. Bir işe başvurmak. İşe başvurmak, yakın çevrenizle bazı şeyleri konuşmak, birini aramak, çekindiğiniz birisi, mesela bir talebiniz olacak, tam da bu saati kullanabilirsiniz. Gerçekten 10 numara olacağını düşünüyorum. Üçüncü saatim arkadaşlar. 22, 31, 23, 42 arasında akşam saatlerine denk geliyor. Evet, Ay ve Neptün'ün de bu güzel romantik ve ilahi açısının da olduğu bir saat dilimine denk gelmesi de tesadüfte tabii ki değil. Özellikle sevdiklerimizle vakit geçirmek için değerlendirin. Dua etmek için, ibadet etmek için, meditasyon yapmak için harikadır. Yakın mumlarınızı, kendinize bir ortam oluşturun. Sakin, sessiz bir zaman dilimi ayarlayın eğer uygunluğunuz olursa, içinizden de gelirse tabii ki. Gerçekten huşu içinde bir zaman dilimi geçirebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım,
Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, yayını beğenmeyi de unutmayın diyorum ve yeni ay hepimize güzellikler getirmesini, yeni başlangıçlarında çok kalıcı, uzun vadeli olmasını temenni ediyorum. Sizlere şimdilik hoşça kalın.